Merhaba, ben çevirmen İbrahim Aybek. Belem'deyim. Belem, Lizbon yakınlarında bir yerleşim. Buranın önemi neydi? Coğrafi keşiflerin Portekiz ayağının başladığı yer. Portekizliler yüzyıllar boyunca sefere giden keşif gemilerini buradan uğurluyorlardı. Bugün buraya sizlere bu coğrafi keşiflerde kullanılan ölçü aletlerinin nasıl kullanıldığını anlatmak için geldim. Hepimiz biliyoruz işte bir takım kadranlar kullanılıyor, denizciler tarafından usturlaplar kullanılıyor. Peki bu aletler ne işe yarıyorlardı? Bunları anlatmak için geldim. Asistanlarımla sizi tanıştırayım. Yunus Emre ve Ayşe. Merhaba. Emre. Yunus, podes mudar este às do lábio? Este. Por quê? Já foi esse. E, Bu küçük usturlaptan başlayalım. Böyle minnacık bir usturlapla başlıyoruz. Bu denizci usturlabıydı. Temel bir işlevi var. Gökyüzünde bulunan bir nesnenin yükseklik açısını ölçmeye yarıyor. Bakın burada al-idade dediğimiz parça dönüyor. Bu şekilde gözünüzü dayayarak herhangi ölçmek istediğiniz parçaya sabitlediğinizde onun gökyüzünden ne kadar yüksekte olduğunu ölçmüş oluyorsunuz. Tabi burada bir halkası olması gerekiyor. Şu anda yok o. Bu halka sayesinde sürekli düşeyde kalıyor. Bu denizci usturlabı. Vasco da Gama da Hindistan'a giderken buna benzer bir usturlap kullanmıştı. Şimdi biraz daha gelişmişini göstereceğim. Segura. Obrigada, trabalho. Açıda. Hop. Bu bir planisferik usturlap. Planisferik usturlap biraz daha karmaşık gibi. Çünkü içerisinde levhalar var. Enlem diskleri de diyebiliriz. Arka yüzü az önce gösterdiğim usturlaba daha çok benziyor. Şimdi bu usturlabın nasıl kullanıldığını anlamak için bir problem üretelim ve bu probleme bir cevap arayalım. Problem şu olsun. Bugün 22 Temmuz. Lizbon'dayız ve bugün güneş kaçta batacak? Saat kaçta batacak? Şimdi zaman hesabı Orta Çağ'da kum saatleriyle yapılabiliyordu. Daha mekanik saatler bile yok. Bu mekanik saatler zaten bu usturlapların ilerleyen dönemlerinde çıkmıştı. Bugün güneş saat kaçta batacak? Bunu şöyle hesaplayabilir burada yaşayan birisi. Her gün ölçer bunu. Sonra bir dahaki sene bunu kaydeder. Bir dahaki sene artık bunu hep biliyor olur. Bunlara ne deniyoruz bu kayıtların tutulduğu cetvellere? Almanaklar diyoruz. Ama bu gözlemcinin seyahat ettiğini düşünelim. Yani coğrafi keşiflerde seyahat etmek zorunda ya. Buradan kalktı mesela Madeira Adası'na gitti. Şimdi Madeira Adası'nda tamamen hiç bilmediği bir yerde ve orada o gün saat kaçta güneş batacak, kaçta doğacak bunu bilmesi gerekiyor. Denizcilerin saati neden bilmesi gerekiyor? Çünkü denizciler gün içerisinde hakim rüzgarları bildikleri için onların sabah demir alması gereken bir maksimum geç kalabilecekleri, oyalanabilecekleri saat var. Akşam ne zaman duracaklarını hesaplıyorlar. Dolayısıyla saat hesabı onlar için çok önemliydi. Daha da önemli bir şey vardı. O da enlem. Yani dünyanın hangi enlemindeler? Ekvatora ne kadar yakınlar? Ekvatoru geçtiler mi? Daha ne kadar gitmeleri gerekiyor? Bunu ölçmek için enlemlerini ölçmek gerekiyor. Peki bunu nasıl yapıyorlardı? Önce bu usturlabın arkasında bulunan al-idade ile buradaki al-idade ile az önce tarif ettiğim şekilde kutup yıldızının yüksekliğini ölçüyorlardı geceliğin. Kutup yıldızının yüksekliğini ölçtükleri takdirde bu onlara enlem bilgisini veriyordu. Daha sonra bu usturlabın ön yüzündeki bu diskler aracılığıyla onun hangi enlemdelerse o enlemle ilişkili olan saifeyi, levhayı takarak ve güneşin yüksekliğini ölçerek an be an, anlık olarak saatin kaç olduğunu hesaplıyorlardı. Gündüzleyin bu işi böyle yapıyorlardı. Yani iki şey ölçtük biz. Enlemi ve saati. Yani dolayısıyla güneşin de bugün saat gittiğimiz herhangi bir yerde güneşin saat kaçta batacağını hesaplayabiliyorduk. Yani bu usturlap, planisferik usturlap bu problemi çözüyordu. Şimdi bunu verip başka bir şey alalım elimize. Şunu ver. Hop. Şimdi gündüzleyin işler böyle. Peki geceleyin ne olacak? Güneş yok, yıldızlar var. Yıldızları kullanabiliriz. Ama daha pratik de bir yol geliştiriyorlar ilerleyen zamanlarda. O da bu. Buna nokturlap deniyor. Bu sadece kutup yıldızına bakarak saatin kaç olduğunu bulmaya yarayan bir alet. Tam ortasında bir delik var bakın.
Bu delikten bakıyor gözlemci. Tam bunu kutup yıldızına hedefliyor. Daha sonra şunu büyük ayı yıldızının pozisyonuna göre döndürüyor. Daha sonra burada hangi ayda ve hangi günde olduğunu çevirdiği zaman saatin tam olarak kaç olduğunu buluyordu. Bu da geceleyin saatin kaç olduğunu bulmaya yarayan bir alet diyelim. Pratik bir alet. En son göstermek istediğim bir alet kaldı. O da rubu tahtası ya da Latince ismiyle kuadrant. Bu ne işe yarıyordu? Bu da Usturlap'ın levhasının 4'e bölünmüş hali gibi düşünebilirsiniz. Zaten o yüzden kadrat deniyor. Bununla denizciler mesela karşılarında bir dağ var. O dağın yüksekliklerini biliyorlarsa o dağı ölçerek trigonometriyi kullanarak dağa ne kadar mesafelerinin kaldığını ölçüyorlardı. Trigonometrik hesaplar yapmaya yarayan temel bir alet. Denizciler daha sonra bunu sadeleştirerek seksant ve oktantta üretmişlerdi daha gelişmiş hallerini. Ama temel olarak Usturlap'tan çıkan böyle bir alet olduğunu söyleyebiliriz. Arkasında da böyle trigonometri cetveli var. Bu aletler günümüzde çok fazla bir anlam ifade etmiyor gibi gözüküyor. Fakat yüzyıllar boyunca denizcilerin konum ve zaman hesabı yapmalarına yaramışlardı. Günümüzde de bu kullandığımız akıllı telefonların içerisinde bir takım uygulamalar var, Sky Maps gibi. Aslında bu uygulamalarda bu aletlerin sadece arayüzünün dijitalleştirilmiş hali, aslında tam olarak aynı şeyi yapıyorlar. Bulunduğumuz konumu, saati ve tarihi hesaplayarak yıldızların pozisyonunu gösteriyorlar. Bu konuyla ilgili merak ettiğiniz şeyler olursa videoların altına yazabilirsiniz. Daha sonra Usturlap'la ilgili uygulamalar yaptığım videolarda çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler.